20. yüzyılın başlarında pozitivist akım iyice güçlenmişti. Bunun bir sebebi matematiğin bilimdeki, özellikle evrendeki fizik yasalarının anlaşılmasındaki baş döndüren başarısıydı. Tüm bilim dalları matematiğe dayandığı oranda tutarlı ve doğru sonuçlar verebiliyordu. Matematiğin bu gücü herkesi etkilemişti. Ancak özellikle pozitivistler bundan faydalanarak kendi inançlarını doğrulayacak sonuçlar çıkarmak istiyordu. Onlara göre deneyler ve matematikle ispat edemeyeceğiniz tüm sorular anlamsızdır ve üzerinde çalışmaya değmez. Yani örneğin dinsel sorular tamamen anlamsızdır. Çünkü matematikle veya deneyle ispatlanamazlar. Onlara göre matematikle karar verilebileceklerin ötesinde bir sezgiye yer yoktur. Matematik ve deneyle elde edilebilecek doğrulardan başka doğru yoktur. Pozitivistler 19. yüzyılda önemli bir yara almışlardı. Öklid'in 5. aksiyomu. Öklid, M.Ö. 300'lerde yaşamış İskenderiyeli bir matematikçidir. 1800'lü yıllara kadar Öklid'in tüm aksiyomları bilim tarafından bariz doğrular olarak kabul ediliyordu. Bu sebeple ispata bile ihtiyaçları yoktu. Ama 5. aksiyomun öyle olmadığı yaklaşık 2000 yıl sonra ancak 1829'da anlaşıldı. 3 matematikçi birbirinden bağımsız olarak Öklid'in 5. aksiyomunun bazı özel geometrilerde yanlışlanabileceğini buldular. Bunlardan birisi matematikçilerin prensi olarak bilinen Carl Friedrich Gauss idi. Bunu ilk bulduğunda çelişkiyi görerek gizledi. Bu bir felaketti. Çünkü bütün matematiksel sistemler doğru kabul edilen aksiyomlar üzerine inşa edilir. Bu durumda bir aksiyomun yanlışlanabilmesi demek, ona bina ederek kurduğunuz tüm sistemin çökmesi demektir. Ya aynı durum diğer matematiksel sistemler için de geçerliyse ne olacaktı? Matematiğin mükemmelliğine iman etmiş pozitivistler için bu kabul edilebilir bir durum değildi. Pozitivistlerin en önemli temsilcilerinden birisi ünlü Alman matematikçi David Hilbert idi. Belki de Öklid'in aksiyomunun yanlışlanabilmesinin de verdiği hırsla matematiğin temellerinin kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde sağlamlaştırılması gerektiğini düşünüyordu. 1900 yılında 23 önemli problem yayınlayıp matematikçilerin önüne hedef olarak koydu. Bu problemlerin içinde en önemlisi kuşkusuz matematiğin tam ve tutarlı olduğunun ispatlanmasıydı. Buna göre matematik kendi içinde ifade edilebilen tüm önermeler hakkında doğru ya da yanlış diye karar verebilmeliydi. Ayrıca matematik tutarlı olmak zorundaydı. Çünkü matematiğin herhangi bir önermenin hem doğru olduğunu hem de yanlış olduğunu aynı anda ispat etmesi düşünülemezdi. Hilbert, tamlıkla ilgili inancını şöyle özetler. Matematikçi için ignorabimus, yani bilinmez diye bir şey yoktur ve bana göre tüm doğa bilimleri için de böyledir. Bilmek zorundayız, bileceğiz. Tutarlılık bir bilimsel sistem için olmazsa olmazdır. Eğer bu şart tek bir önerme için dahi sağlanamazsa, o sistemle her saçmalığın doğru olduğunu ispat edebilirsiniz. Hatta Bertrand Russell biraz da ironi yapmak için tutarsız her sistemde kendisinin Papa ile aynı kişi olduğunu ispat etmişti. Hilbert'a göre matematiğin hem tam hem de tutarlı olduğunu ispat etmek an meselesiydi. Aslında pozitivistlerin hırsla göstermeye çalıştıkları bilimin, yani dolaylı olarak bilim adamının tüm doğrulara Tanrı gibi ulaşabileceğiydi. Ancak bu ispat için yürüttükleri şevkli ve hummalı çalışmalar 30 sene boyunca sonuçsuz kaldı. Bırakın matematiğin tamamını, aritmetik için bile hiçbir ispat bulunamıyordu. Hilbert'ın baştaki heyecanı ve güveni yıllar içinde yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. Viyana çevresi o yıllarda entelektüel bilimsel toplantıların merkeziydi. Tüm bilimsel konular bilim adamlarından oluşan bu kulüpte masaya yatırılıp üzerinde tartışılırdı. Gödel hariç neredeyse tamamı pozitivistlerden oluşan bu çevredeki bilim adamlarının ortaklaşa hayran oldukları isim Ludwig Wittgenstein'dı. Wittgenstein, Avusturyalı bir filozof ve matematikçiydi. Zengin ve seçkin bir aileden geliyordu. 1922 yılında Tractatus isimli bir kitap yayımladı. Bu kitap
adeta pozitivistlerin arayıp da bulamadıkları tüm iddiaları içinde topluyordu. Buna göre matematikte paradokslara yer yoktu. Ayrıca tüm gerçeklere ulaşmanın yegane yolu matematikti. Matematik ile ulaşılamayan şeylerin hiçbir anlamı yoktu. Çünkü onlar gerçek olmazdı. Bu sebeple matematiğin tam ve tutarlı olması Wittgenstein için sorguya açık değildi. Viyana çevresi içinde Traktatus bulunmaz bir nimetti. Bertrand Russell'ın Şeytanın Kibrine Sahip dediği Wittgenstein'in kitabı Viyana çevresinde adeta Tevrat gibi tekrar tekrar okunur, oradaki iddialar ayet muamelesi görür, tartışmaları bitiren mutlak deliller gibi sunulurdu. Kendisi de Viyana çevresine katılan bir matematikçi olan Olga Taussky-Todd. Wittgenstein bu grubun idolüydü. Buna tanıklık edebilirim. Aralarındaki bir tartışma Traktatus'a atıfta bulunarak çözümlenebiliyordu, diyor. Bir mantık profesörü olan A.J. Ayer de 1933 yılının Şubat ayında İngiltere'deki arkadaşı Isaiah Berlin'e şunları söylüyor. Wittgenstein onlar için bir tanrı. Russell ise ancak Tanrı'nın müjdeleyicisi olabilir. Ünlü pozitivist mantıkçılardan Schlick'in karısı, kocasının Wittgenstein'i görmeye ilk gidişinde sanki kutsal bir yolculuğa çıkıyormuşçasına evden ayrıldığını söylüyor ve ekliyor. Kendinden geçmiş halde eve geri dönmüştü. Çok az konuşuyordu ve ben de bir şey sormamam gerektiğini düşündüm. Wittgenstein'ın mantıksal pozitivistler üzerindeki bu etkisini anlamak gerçekten imkansız. Sonsuz ilim sahibi ve tüm kainatın yaratıcısı Allah'a inanmaktan ölesiye nefret eden bu grup için basit bir adam kolayca tanrılaşabiliyor. Daha da ironik olanı Wittgenstein'ın kendi kitabındaki birçok iddiayı sonradan kendisinin de reddetmeye mecbur kalmış olmasıdır. İsa'nın dediği gibi, ne adalettir ki kurtuluşa götüren gerçeğe inanmayanlar, felakete götüren yalana inanırlar. Viyana çevresinin o dönemdeki katılımcılarından birisi de genç Avusturyalı bir matematikçi olan Kurt Gödel'di. İleride kendisi için Aristo'dan beri gelmiş geçmiş en büyük mantıkçı denilecek olan bu genç adam, onların arasında olsa bile başta Wittgenstein'le ilgili saplantılı tutkuları olmak üzere onlara katılmıyor, ancak sesini de çıkarmıyordu. Pozitivistlerin tarafgirliğine karşı elinde sağlam kanıtlar olmadan duramayacağını biliyordu. Gödel, 1931 yılında hiçbir matematiksel sistemin tam olamayacağını ispat etti. Buna göre her sistem için doğru olduğu halde doğruluğu ispatlanamayacak önermeler kesinlikle mevcuttur. Üstelik Gödel bunu matematiksel olarak kaçılamayacak şekilde ispatladı. Eğer sistemimizi tam hale getirmek için bu doğru olduğunu bildiğimiz ama ispatlayamadığımız önermeyi sisteme yeni bir aksiyom olarak eklersek sistemi kurtarabilir miydik? Gödel bunun da imkansız olduğunu ispatladı. Çünkü bu hileye ne kadar başvurursak vuralım her zaman ispatlanamayacak ama doğru olan yeni bir önerme olacağını gösterdi. Bu pozitivistler için tam bir felaketti. Çünkü buna göre matematik doğru olan bir önermeye bile doğru demekten acizdi. Üstelik böyle önermelerin varlığı bir ihtimal değil, matematiksel kesinlikteydi. İronik şekilde matematik kendi eksikliğini tam olarak ispat edebiliyordu. Bu Gödel'in birinci tamamlanmamışlık teoremidir. Gödel bununla yetinmedi ve ikinci tamamlanmamışlık teoremini de ortaya attı ve ispatladı. Buna göre bir matematiksel sistem kendi tutarlılığını asla ispat edemez. Yani hiçbir sistem bir önermeye aynı anda doğru ve yanlış deme ihtimalinden kurtulamazdı. Bu durumda tüm matematikçiler tam olmayan ve kendi tutarlılığını bile ispat edemeyen bir sisteme sahiptiler. Sistemin kendi tutarlılığını gösterememesi onun tutarsız olduğunu göstermez. Ancak tutarlılığının sistem dışına çıkılmadan anlaşılamayacağını gösterir. Yani matematikçiler sistemlerinin tutarlılığını görmek için yok etmek istedikleri sezgiler ve matematik ötesi akıl yürütmeye mahkumdurlar. Bu, pozitivistlerin yıllardır kurdukları hayallerin yıkılması anlamına geliyordu. Aslında Gödel'in ikinci teoremi çok önemli bir sonuca daha bizi ulaştırıyor. Sistemler kendi tutarlılıklarının ispatı için sistemin dışındaki bir üst akla ihtiyaç duyuyorlar.
Benzer şekilde insanlar da sistemlerinin tutarlı ve doğru olduğunu kendiliklerinden göremezler ve mutlak gerçek için bir üst akla, ki bu durumda sonsuz akıl sahibi Allah'a muhtaçtırlar. Elbette Gödel'in pozitivistlerin mutlak hakimiyeti altında olan bilim dünyasında açtığı kapatılmaz yaranın bir bedeli olacaktı. Bunun en dramatik sonuçlarını Gödel bizzat yaşadı. Çalışmasına kimse bir şey diyemiyordu ama el üstünde tutulmak yerine bilim adamları tarafından dışlandı. Pozitivistlerin fikirsel baskıları Engizisyon'u aratmıyordu. Dünyaca ünlü matematikçi John von Neumann, Gödel'in zamanında profesör yapılmayışına içerlemiş ve Gödel dururken biz nasıl profesör oluruz demiştir. Pozitivist çevrelerin baskıları sebebiyle Gödel daha sonra birçok çalışmasını yayınlamak için göndermedi bile. Sessizce defterlerine kaydetti. Bu çalışmalarının birisi de Tanrı'nın varlığının ontolojik olarak ispatıydı. Bunu gizlemek zorundaydı. Ancak bir arkadaşına bundan bahsedince dedikodusu çalıştığı Princeton'da yayıldı. Tanrı'nın varlığı üzerine çalışmak, bilim çevresinde aforoz edilmek için yeterliydi. Gödel'in hayatını kitaba dönüştürecek kadar ona saygı duyan ve nasıl bir deha olduğunu, nasıl dışlandığını çok iyi bilen Rebecca Goldstein bile Princeton'da öğrenciyken Tanrı'nın ispatı üzerinde çalışma yaptığı için Gödel geçtiğinde arkasından nasıl kıkırdadığını kitabında yazmaktadır. Gödel bu alaycı yaklaşım ve dışlanmışlıktan derinden etkilendi. Teoremlerinin yorumlarla nasıl çarpıtıldığını ve pozitivistlerin her geçen gün daha da pervasızlaştıklarını görmek bu dahi mantıkçıya çok üzüntü vermiş olmalı. Fransız ihtilalinin Mason fikir babalarından Voltaire tarafından ağır biçimde hicvedilen Leibniz gibi çalışmalarının bütün sonuçlarının yok edileceğini düşünüyor ve öldürülmekten korkuyordu. İlerleyen dönemlerde korkuları ve endişeleri iyice paranoyaya dönüştü. Beni zehirleyecekler korkusuyla yemeği neredeyse tamamen kesti. 29 kilo olarak zayıflık sebebiyle cenin pozisyonunda yatağında can verdi. Gödel'i en iyi anlayan ve vaktini Gödel'le geçirmekten çok zevk alan bir dostu vardı. Onunla Princeton bahçesinde ve evine doğru yol alırken uzun sohbetler yapardı. Bu kişi ünlü fizikçi Albert Einstein'dan başkası değildi. İkilinin ortak arkadaşı olan Oscar Morgenstern bir mektubunda aralarındaki ilişkiyi şöyle anlatıyor. Einstein, hayatının son yıllarında kendisiyle tartışmalar yapabilmek için sürekli Gödel'in arkadaşlığını aradığını anlatırdı. Bir keresinde bana kendi çalışmasının artık çok bir şey ifade etmediğini ve enstitüye yalnızca Gödel'le eve yürüme ayrıcalığına sahip olmak için geldiğini söylemişti. Einstein, Gödel'den farklı olarak sosyal bir insandı ve bilim adı altında yapılan baskılardan kurtulmak için siyaset yapma konusunda Gödel'den daha iyiydi. Ancak aynen Gödel gibi üzerindeki baskıyı o da hissediyordu. Kendi alanlarında devrim niteliğinde buluşlar yaptıkları halde buluşları tüm inançları reddeden evrimci, bilimci pozitivistler tarafından farklı yorumlandılar. Rebecca Goldstein, Gödel'i anlattığı kitabında bu iki bilim adamına entelektüel sürgünler demektedir. Bu çağın en iyi iki bilim adamının neden sürekli birbirleriyle vakit geçirdiği ve ne konuştukları herkes için bir gizem. Ancak üzerlerindeki baskılardan sıyrılarak özgürce ölüm ötesi, zamanın döngüselliği, her şeyin arkasındaki mükemmel düzen, evren yasaları ve elbette Tanrı'nın varlığı gibi kimseyle paylaşamadıkları konular olduğunu tahmin etmek güç değil. Gödel, sonsuz yüce yaratıcının sistemini asla mutlak ve mükemmel olarak anlayamayacaklarını, sadece müsaade ettiği kadar anlayabileceklerini, tüm bu şaşalı ve ihtişamlı bilimin sınırlarını göstermiş, ancak zalim pozitivist çarkların arasında sesini yükseltememişti ve adeta susması için tarihe gömülmüştü.
Burada Gödel'in bazı görüşlerine yer vermek gerek. Gödel, filozof Thomas Nagel ile konuşmasında ruh ve bedenin doğumda bir araya gelip ölümde ayrıldığını söylemiş, bunun üzerine Nagel bunun evrimle bağdaşamayacağını söylediğinde evrime inanmadığını söylemişti. Ancak şunu eklemek zorunda kalmıştı. Stalin de evrime inanmıyordu ve oldukça zeki bir adamdı. Bu söz üzerine Nagel, sırıtarak vazgeçtim deyip tartışmayı bırakmıştır. Gödel gibi bir dehanın bir düşünceyi savunabilmek için Stalin'in zekasına vurgu yapmak zorunda kalışı oldukça dramatiktir. Bu durum bile evrimci bilimcilerin nasıl bir mahalle baskısı kurduklarını göstermektedir. Gödel ayrıca ölüm sonrası yaşamın bir zorunluluk olduğunu düşünüyordu. Evrendeki her şeyin bir sebebi ve anlamı olduğunu düşünüyordu. Dünyaca ünlü filozof ve dil bilimci Noam Chomsky'ye 2021 yılında 92 yaşındayken yaptığı bir röportajda tanıdığı en parlak zekalı insan soruldu. Çünkü 92 yıllık yaşantısında birçok bilim adamı ve politikacı tanımıştı. Bu soruya cevabında Chomsky, belki de 20. yüzyılın en önemli matematikçisi dediği Kurt Gödel'den bahsedecekti. Anlattığı anısına göre Gödel'e dil üzerinde çalıştığını söylemesi üzerine Gödel ona zamanını boşa harcadığını söylemiş. Chomsky'nin kendisine ne üzerinde çalıştığını sorması üzerine doğa bilimlerinin a priori olduğunu ispatlamaya çalışıyorum diye cevap vermişti. Yani doğa bilimleri hakikatlerine deneye gereksinim duymaksızın ulaşılabileceğini ispatlamaya çalışıyordu. Gödel, İslam'la ilgili bir soruya "İslam'ı seviyorum, tutarlı bir dini düşünce ve açık fikirli" diye cevap verecekti. Hiçbir sistemin kendi tutarlılığını ispat edemeyeceğini gösteren Gödel gibi bir mantıkçının İslam için tutarlı demesi yapabileceği en iyi onaylama olsa gerek. Gödel, gösterebileceği çok gerçek ve söyleyecek çok fazla sözü olduğu halde bunları paylaşamadan öldü. Arkasında hiç yayınlanmamış yüzlerce sayfa notlarını bıraktı. Hao Wang'a göre farklı bir ortam olsaydı ortaya koyduklarından çok daha fazlasını yayınlayabilirdi. Gödel'in tamamlanmamışlık teoremleri sadece matematikte yahut pozitif bilimlerde değil, felsefeden bilgisayarlara kadar çok sayıda sonucu zorunlu kılıyordu. Ünlü fizikçi Roger Penrose'a göre Gödel'in teoremlerinin bir sonucu da bilgisayarların insan zihninin sahip olduğu özel yetenekleri hiçbir zaman taklit edemeyeceği ve asla insan sezgilerine sahip olamayacağıdır. Kurt Gödel'in ortaya koyduğu tamsızlık teoremi matematiği sarsarken, astrofizik ve fizik dahil diğer bilimlerin ne derece eksik, hatalı, izafi ve ihtimali olduğunu siz düşünün. Yine bu dahi matematikçi Gödel'e göre matematik dahil tüm beşeri bilimler eksiktir. Kendi kendisini onaylayamaz, dıştan daha yüksek boyutlu bir akıl tarafından onaylanması gerekir. İnsanoğlu sonsuza kadar gelişse ve bilimi geliştirmeye devam etse de bu eksiklik, çözümsüzlük ve tam olmama ne biter ne azalır, sonsuza kadar devam eder. Bu nedenledir ki insanoğlu ve bilim her zaman gerçek vahye muhtaçtır. Yol gösterici, düzeltici, kuşatıcı, onaylayıcı, sonlu olmayan bir akla muhtaçtır. Çünkü sonsuz yüce Rabbimiz tamdır. Onun her planı, yaratması ve işi tamdır. Sonuç olarak Rabbimiz hiçbir kimseye, hiçbir bilime, hiçbir alime muhtaç değildir. Bugün ve her zaman yaratılmışlar, cinler, insanlar ve onların bilimleri Allah'a muhtaçtır. Sonsuz yüce Allah'ı ne kadar örtmeye çalışsalar da örtemeyeceklerdir. Sonsuza kadar ona ve vahyine muhtaç olacaklardır. Keşke bilselerdi. Bir sonraki bölümde 20. yüzyılın başlarına gidip evren teorileri hakkındaki tartışmaları inceleyeceğiz. Evrenin ezeli ve ebedi olduğuna körü körüne bağlanmış bilim adamları Big Bang yani büyük patlamayı kabullenmekte oldukça zorlandılar. Öte yandan bundan çok daha büyük başka bir problem vardı. Evren tesadüfen olması imkansız, müthiş hassasiyette ayarlanmış parametreler sayesinde var olmuştu.